Orabox TV'den herkese merhaba. Yeni bir video inceleme videosu ile karşınızdayız. Yanımda Doruk Çelebi var. Bugün onunla bazı teknik konulara gireceğiz. Çünkü konuğumuz bir Accutron. Vintage saatleri yakından tanıyanlar eminim Bulova Accutron modellerinde gayet iyi hatırlar. Sonuç itibariyle elektrikli saatler konusunda öncü modellerden biriydi ve mükemmel zaman tutma dakiklikleriyle 1960'lı 70'li yıllara damgasını vurmuşlardı. Bulova Accutron olarak değil, Accutron kendi başına bir marka oldu. Tamamen DNA'sını uygun şekilde fakat modern imkanlardan, teknolojilerden de maksimum derecede fayda sağlayarak yeni modeller üretiyor. Teknoloji dedik, yeni imkanlar dedik, modernlik dedik. Onun için Doruk'u aldık, geldik buraya. Evet Doruk, neler söylemek istiyorsun bize bununla ilgili? Şimdi teşekkür ederim güzel sözlerin için de. Bu incelemeye benim özel olarak hazırlanmam, ders çalışmam gerekti. Accutron'un tarihçesi, işte mekanizması, saat sektörüne kattığı yenilikler benim bildiğimden, düşündüğümden çok daha fazlasıymış. Çok daha fazla, aynen öyle. Öncelikle bu pilli saat incelemesinde ikimizin de kolunda pilli saatlerimiz var. Evet, farklı markadan da olsa destek veriyoruz. Şimdi bak bir detay var. Şu anda elindeki saat kuars devrimi, yani pilli saatlerin şafağından hemen önce çıkmış. Kuars saatlerden önce çıkmış bir saat. Kolundaki de kuars krizini İsviçreliler için fırsata çevirmeyi amaçlamış bir saat. Aynen öyle. Bir tarafta devrim, bir tarafta kriz. Böyle farklı coğrafyalarda farklı anılıyor bu olaylar. Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi Accutron özelinden gidelim. Bulova senin de bahsettiğin gibi 1960'lı yıllarda henüz daha kuartz kalibreler çıkmamışken bir ayar çatalı ile saniyede 360 kere titreyebilen, yani 360 Hz'te çalışan ve sürekli olarak ileri geri hareket eden oradaki işte bobin sistemine bağlı elektromanyetik sistemde zaman ayarını hedefleyerek dakik ve güvenilir mekanizmalar üretmeyi hedefliyor. Enteresan bir detay var. Biz hep Accutron modeli aklımıza geldiğinde şeffaf kadranlardan, daha doğrusu iskelet kadranlardan, mekanizmanın içinin görünmesinden hep aklımızda o görüntü oluşuyor. Doğru. Fakat ilginçtir ki aslında Bulova bunu hedeflememiş. Evet, biliyorum. 60'lı yıllarda dümdüz kapalı kadranlar aslında ilk olarak tasarlamışlar. Bayilere de insanların bu saatlerin nasıl çalıştığını kolayca anlatabilmeleri için iskelet kadranlı örnekler yollamışlar. Daha sonra bayilerden gelen tepkiler o saatlerin çok daha beğenildiği yönünde olmuş. Dolayısıyla Bulova'ya bir baskı yapılmış. İşte neden bağırsakları da gözüken bir saatle müşterilerin karşısına çıkmıyoruz diye. Ve o ikonik Bulova Accutron tasarımı aslında işte bobinin, oradaki ayar çatalının, işte dişlerin göründüğü saat haline gelmiş. İlk hedef bu değildi yani. Bulova da kuartz saatler, yani kuartz kristali bu elektronik sistemlere entegre olmadan önce işte dahiyane bir tasarımla ortaya çıkıyor. 70'li yıllardan itibaren zaten işin rengi değişiyor. Kuartz saatler devreye girince Accutron'un efsanesi farklı bir yöne doğru evriliyor. 2019 yılında çok da iyi bir zamanlama değil. Tam pandemi öncesi zaten Bulova'nın sahibi de Citizen, yeni bir karar alınıyor ve Accutron markasını Bulova'dan bağımsız bir şekilde yeniden hayata geçirme kararı alıyorlar. Benim elimde DNA modeli var. Senin elinde de 2020 modeli var. DNA dediğimiz model aslında ilginç bir şekilde ismiyle ters, daha modern bir model. Özellikle 2020 modeline bakıldığında 45 mm civarında çap söz konusu, oldukça iri bir saat. Fakat eliptik kasa formu, boynuzları olmayan kasası ve bileği saran kauçuk kayışıyla aslında bu görkemli duruşu bilek üzerinde güzel bir şekilde dengeleyebiliyorsunuz. Ben saatin bileziğini kendime göre ayarlayıp ofiste biraz taktım. Konfor konusunda da bir problem yok. Seramik ve paslanmaz çelikten oluşan bir kasa var. Oldukça büyük bir bombeli safir kristal cam var. HYT'nin modellerini bana biraz hatırlatıyor ama ondan daha takılabilir bir şekilde. HYT daha önce de söylemiştim, bilekte minik bir teraryum gibi duruyordu. Bu saat daha takılabilir bir saat. 16 mm'nin hemen altındaki kalınlık birazcık kalın olabilir. Yani sonuç itibariyle ince bir saat değil ama burada 45 mm çapında bir saatten bahsederken 16 mm kalınlığı da aslında çok fazla görmemek lazım diye düşünüyorum. Şimdi tabii bu saatin bu kadar kalın olmasının altında yatan bir teknolojik gerekçe var. Saatlerde rotor benzeri bir yapı var. Bu rotor benzeri yapı saatin içindeki şarj edilebilir pili sürekli olarak şarj seviyesini belli bir seviyenin üzerinde tutmakla görevli. Bu bana başka bir mekanizmayı hatırlattı. Evet, Seiko'nun kinetiklerinden bahsediyorsun muhtemelen. Doğru. Orada da benzeri bir yapı vardı fakat buradaki elektrik üretme metodu farklı. Seiko elektromanyetik güçlerden faydalanırken Accutron burada elektrostatik bir yaklaşımla oradaki pili şarj etmeyi seçmiş. Accutron burada çok daha küçük hareketlerle harekete geçebilen iki tane rotordan faydalanmış. Bu rotorları da saat 5 ve 7 pozisyonlarına yakın noktalarda görebiliyoruz. İşin ilginç tarafı saatin dakikası, saat kolu ve saniyesi birbirinden bağımsız sürülüyor. Yani bu sürümü hareketi normalde bilirsin işte saniye hareket eder, saniyeye bağlı. Dakika kol hareket eder, dakikaya bağlı da saat ilerler. Yani burada 3 farklı kol, 3 farklı sistem tarafından ilerletiliyor. Step motor mu sistemler?
Hayır, step motor da değil. Step motor bildiğin üzere adım adım ilerler. Fakat Bulova, daha doğrusu Akutron, o Bulova Akutron efsanesini sürdürebilmek için sürekli olarak ilerleyen bir işte ilerleme. Sweep motor diyebiliriz. Sweep motor da diyebiliriz. Orada Akutron bu konuda teknik bilgileri fazla vermeme konusunda yani biraz muhafazakar davranmış. Fark ettim. Ben de biraz çalışmak istemiştim ama çok fazla teknik bilgi bulamadım ben de. Şimdi işin ilginç tarafı, bahsettiğim gibi 3 farklı sistem tarafından sürülen akrep, yelkovan ve saniye kolu burada mevcut. Saati kısa bir süre kullanmazsan saniye kolu tam 12'ye geliyor ve duruyor. Peki burada merak ettiğim bir şey var. Eminim senin de dikkatini çekmiştir. Bir cevabın olacaktır diye düşünüyorum. Neden burada hatta mikrodan da mikro bir ikili rotor sistemi kullanılmış? Mesela periferik bir rotor kullanılabilirdi, yarım bir rotor kullanılabilirdi. Neden 2 tane rotor kullanılmış sence? Çünkü az önce bahsettiğim gibi elektrostatik yöntemle sen elektrik üretmeye kalkıştığında fazla hareketle elde edebildiğin elektrik gücü çok az. Anladım. 2 tane kullanılmasının sebebi tahmin ediyorum ki biraz daha üretilen elektriği artırabilmek, elektrik miktarını artırabilmek. Bir de görsel olarak tabii doyurucu bir kadran görüntüsüne ulaşmaya çalışıyorlar. Yani şu anda baktığımda bilirsin Space View hakikaten, ki yani 60'lı 70'li yılları düşündüğünde gerçekten uzaydan gelmiş gibiydi. Bugün de hesap makinesinin içini açmışım da oradan böyle hayranlıkla oradaki devreleri izleyen bir çocuk gibiyim. Ben de tahmin ediyorum, bu kadar zamandır saatlere meraklıyım. Hiç bu kadar asimetrik bir kadranda görmemiştim diyebilirim. Hiçbir şeyin karşılığında başka bir şey göremiyorsunuz yani. Peki okey. Bu sırada bundan da biraz bahsedelim. 2020 modelinden de. 2020 43,5 mm çapında, birazcık daha kompakt gözüküyor DNA modeline göre ama aşağı yukarı aynı kalınlıklara sahipler. Teknik özellikler de burada komple çelik bir kasa ve çelik bir bilezik var. Çelik bilezikte böyle Beads of Rice gibi, yani pirinç tanesi bilezik gibi ama bunun birazcık daha kübik bakla tasarımına sahip olanı. Bilekte oldukça güzel duruyor ve rahat duruyor. Yani neredeyse hasır bilezik kadar konforlu diyebilirim. Kubbe kesim safir kristal cam mevcut ve arkada da masif Akutron'un tuning fork, yani diapazon çatalını gösteren kabartmaya sahip bir arka kapak var. Hazır bilezik demişken ben yine söylemeden geçemeyeceğim. Çift taraflı katlanır klips olduğu için artık tahmin ediyor tabii takipçiler. Hassas ayar yok bilezikte. Yok, aynen öyle. Neyse ki baklaların boyları çok uzun değil. Evet, ben de yani biraz zorlarsanız bileğinizi ayarlayabilirsiniz de. Ya bu kadar büyük bir saati ben bileğime tam olarak ayarlamak istiyorum. Doğru. Ne olur şu konuya da bir el atın. Peki bu arada Akutron ismini accuracy'den, yani dakiklikten alan bir saat. Dakikliği her zaman ön planda tutan bir saat. 60'lı yıllarda ilk çıktığında da zaten genel argüman bu yöndeydi. Artı eksi 5 saniye gibi bir sapması var ama günlük değil, aylık. Bunun da altını çizmiş olalım. Bu arada ayda 5 saniyeden çok daha kötü hassasiyette çalışan pilli saatler gördüm. Yani biraz böyle üst perdeden konuştum ama düşününce de ayda 5 saniyeyi tutturamayan markalar var. Peki madem dakiklikten konuşuyoruz, o zaman yine bir mühendis sorusu soralım. Thermocompensated Quartz'a nazaran sence Akutron'un içindeki kalibre daha mı hassas? İşte böyle. Çalışmadığın yerden sorarlar. Şimdi bunu Grand Seiko fabrikasını gezmiş biri olarak belki sen cevaplamak istersin. İşin şakası bir yana, benim bildiğim kadarıyla şu anda kuartz kalibre teknolojisinde en yüksek segmentte senin bahsettiğin bu önceden kuartz kristalinin hem yaşlandırıldığı, olgunlaştırıldığı hem de farklı sıcaklıklara göre ayarlanıp işte değişen dış koşullardan minimum şekilde etkilendiği kalibreler zirveyi temsil ediyor. Akutron bu anlamda nasıl bir segmente oturmuş çok bilmiyorum, fakat yine saatin bulunduğu fiyat skalasını göz önünde bulundurursak en öne çıkan özelliğinin hassasiyet olduğunu düşünmüyorum. Anladım. Bence burada bahsettiğim gibi 60'lı yıllardan gelen bir Bulova Akutron efsanesi var. Şu anda senin elindeki Akutronlarda bunun işte 2020'li yıllara entegre edilmiş, modernleştirilmiş bir versiyonu. Bu durumda dakiklik konusunda tatmin olduk. Saatten yana bir sıkıntımız yok. Şimdi benim tatmin olmadığım bir başka detay var. Saatin içinde şarj edilebilir neticede bir pil var. Fakat bu saatin güç rezervi ile ilgili bir sıkıntılı durum mevcut. Sıkıntı diyemeyeceğim. Benim kafamda soru işareti yaratan bir durum mevcut. Akutron teknik özelliklerinde bahsetmemiş. Bilirsin Seiko'nun kinetik saatlerinde belli bir zaman sonra pil değişimi söz konusu olur. Kapasitörün değişmesi gerekiyor. Evet ve bunun için de servise gitmesi gerekir. Doğru. Saatlerin arkasında gelen etiketlerde arka kapağın kesinlikle açılmaması gerektiğine dair bir ibare var. Dolayısıyla bu saatin pilini, kapasitörünü değiştirmek için yetkili servise yollamanız gerekiyor. Buraya kadar problem yok. Evet. Fakat şöyle bir durum mevcut. Saati sürekli olarak işler durumda tutmanız gerekiyor. Bu süreklilikten kastım her gün çalışması gerektiği. Saat belli bir sürenin üzerinde, örnek veriyorum 2 yıl.
hiç çalışmaz ise bu sefer pil ölüyor. Ve o zaman servise yollamanız gerekiyor. Bir akü gibi davranıyor. Evet, yani. bir akü gibi davranıyor ve eski nesil bir akü gibi davranıyor. Anladım. Yani normalde pilli saati zaten kenara koyduğunuzda çalışmaya devam eder. Evet. Seiko'nun aynı şekilde kinetik saatlerini, hatta bazı teknolojileri vardı onların. Auto relay. Aynen, auto relay nerede kaldığını da hatırlıyordu. Uzun zaman hafızasında tutuyordu. Bu saatte öyle bir durum söz konusu değil. Çok uzun süre hareketsiz kalırsa servis yolu gözüküyor. Peki bu arada saati sahiplenmeye doğru giden bu konuşmada ben senin fikrini de sorayım. Hangisini daha çok beğendin? Soldakini, yani kayışlı versiyonu DNA. daha çok beğendim. Evet. DNA'yı. Saatin zaten genel olarak tasarımı, yaklaşımı son derece fütüristik. Dolayısıyla ben standart bilezikli, standart çelik kasalı bir Accutron'dansa biraz daha işte modern ve sportif detaylarla bezenmiş bir versiyonu tercih ederim. Fakat onun da bana göre dezavantajı kayış konusunda Accutron'a beni mahkum bırakması. Alternatif bir kayış kullanamıyorum. Entegre boynuz yapısından ötürü. Ama yine de bence renk teması da, genel saatin karakteri de, tasarımı da markanın DNA'sına daha uyumlu olmuş. Katılıyorum. Ben de DNA modelini gerçekten daha çok beğendim. Eğer alacak olsaydım DNA alırdım. DNA modelinin bu arada birçok çeşidi var. Farklı renk temalarında. Bizim elimizdeki mavi ve antrasit tarzı bir renk paletine sahip. Bilek de çok konforlu duruyor. Bu arada elimdeki 2020 bileziğinden ötürü ve çelik kasasından ötürü oldukça ağır bir saat. Yani ikisi arasındaki farkı rahatlıkla anlayabiliyorum. 45 mm olanın bu olmasına rağmen kauçuk kayış ve eklenen seramik parçalarla birlikte ciddi şekilde bir rahatlama söz konusu ağırlık konusunda. Dolayısıyla ben de tercihimi bundan yana kullanırdım. Aynı zamanda bahsettiğin gibi o fütüristik yapıyı bence bu şekilde eliptik, pürüzsüz bir kasa çok daha güzel sunuyor karşı tarafa. Peki Doruk, değiştirecek bir şey var mı diye soramayacağım. O kadar ilginç saatler ki bunun neresini değiştirebiliriz diye, ama belki fikrim vardır. Evet, şimdi çok karakteristik yapıda. Saatin İşte ne deriz yani, hep kasası kadar kadranı da önemli. Burada mekanizma ön plana çıkmış durumda. Yani ne kadar mantıklı bir yorum olur ama biraz daha küçültselerdi ölçüleri. Biraz daha konforla kullanırdım ama zaten saatin hani bu şekilde işte sıra dışı görünmesinin ana sebeplerinden biri de zaten ebatları ve kasa formu, cam formu, işte kayış birleşimi. Dolayısıyla çok da bir şey değiştiremiyorum. Fiyatını değiştirebilirdim. Biraz yani pilli saat alıyoruz. Tamam, sıra dışı olmanın bedeli diyoruz ama bugün yani videonun yayınlandığı tarih itibariyle 200.000 TL'leri aşan liste fiyatı söz konusu. Hani orada birazcık kalpler kırık, öyle diyelim. Peki en azından Accutron belki bu mesajımızı alır diyerek, sonuç itibariyle meraklısına hitap eden bir saat. Gerçekten fütüristik tasarımlardan hoşlanan, modern tasarımlardan hoşlanan, belki saatinin dikkat çekmesini isteyen ya da bir sohbet başlatıcı olarak kullanılmasını isteyen kişilerden bence örülü bir alıcı profili var. Dolayısıyla fiyatların birazcık daha makul seviyeye gelmesi bence bu saatlerin son kullanıcıya erişmesini oldukça kolaylaştırır diye düşünüyorum. Bilmiyorum Accutron bizi ne kadar dinler. Peki Doruk, çok teşekkür ederim. Güzel fikirlerin ve mühendis açıklamaların için bana yardımcı olduğun konuda. Senin kadar çalışmamıştım. İyi oldu. Umarım izleyicilerimiz için de faydalı bir video inceleme olmuştur. Ersa Saat'e, Türkiye'de Accutron'un distribütörü olan Ersa Saat'teki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize bu saatleri gönderdikleri için onların sayesinde inceleme fırsatı bulmuş olduk. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kal.